Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Astronorm Astrolojik kanalına. Ben Berçin. Size bir söz vermiştim bir önceki videomda. Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki seyrinden size bahsedecektim. Malum bilgisayarımda bir takım sıkıntılar oldu. Onun için de video gecikti. Aslında ben Salı günü koymak istiyordum bu videoyu. Ama maalesef Perşembe günü bilgisayarıma sahip olabildim ve ancak hani o günde çekimi gerçekleştirebildim. Lütfen kusura bakmayın, hani hepinizden özür diliyorum. Daha erkenden bu videoyu koyamadığım için. Ama videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımda burç burç yorum yapmıyorum ya da yükselen burç üzerine herhangi bir yorum da yapmıyorum. Zaten benim uzmanlık alanım dünya astrolojisi ve sabit yıldızlar. Ama ben günlük hani etkilerden size haftalık videoları koyduğum zaman burç burç olarak değil de günlük hani etkiler olarak. Çünkü şu şekilde düşünüyorum. Herkesin haritası bir kere kendine özel. Ve hani ikizler burcu, işte Kova burcu ya da hani Oğlak burcu şöyle olacak, böyle olacak dediğim zaman yüzlerce, binlerce o yani Oğlak burcu, Kova burcu, hani ikizler burcu insanları var. Ve herkes bu söylediğimiz etkileri almayacaktır. Çünkü herkesin haritası farklı olacaktır. Çünkü içerisindeki gezegen yerleşimleri farklı çalışacaktır. Onlar bir bütün enstrüman olarak çalışır. Yerleşimleri, açıları, bulunduğu yine burçlar, yani hepsi farklı etki yapacaktır. O yüzden ben hani genellikle burç burç yorum yapmayı değil de hani haftalık olarak gün gün genel olarak bizlere nasıl etkiler verebilir, hani onun üzerine değinmeyi tercih ediyorum. Zaten birçok meslektaşım burç burç yorum yapıyor. Hani benim de burada bir şekilde hani ufak da olsa bir farkım olsun istedim onlardan. Yani o yüzden de ben bu şekilde videolarıma devam ediyorum. Hani umuyorum ki keyif alıyorsunuzdur ve size yardımcı oluyordur bu bilgiler. Evet, şimdi İkizler Burcu'ndaki Jüpiter seyrine, bir yıllık bu seyre bize bu gezegen ne etkiler getirecek, bize neler verecek? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi İkizler Burcu'nda Jüpiter zaten zararlı bir konumda olacak. Yani çok sevdiği bir alan değildir. Nasıl mesela yükseleninize, yani birinci eve geliyorsa veya hani altıncı eve geliyorsa sizi sağlık alanında etkileyebilir. Olumsuz bir etkide size kilo alımı yapabilir mesela. Vedik astrolojide de biraz daha farklı bakıyoruz bu olaya ama tabii şu anda Batı üzerinden hani anlattığım için Batı astrolojisiyle ilgili olarak size bu bilgileri vereceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim, Jüpiter bu burcu çok fazla sevmez. Yani zaten hani o yüzden hani burada zararda ama element olarak uyumlu bir noktada olacaktır. Yani hava elementiyle uyumlu çalışır. İkizler bir kere Merkür yönetiminde zihinsel olarak öğrenmeyi bir kere gösteriyor. Ve bu yüzden de Jüpiter bu noktada arkadaşlar yenileme sağlayacaktır. Yani bir şekilde öğrenmemizi ve yine bunlarla ilgili bir takım fırsatları bizim karşımıza çıkartacak ve kapıları açacaktır arkadaşlar. Ve yine bu alanlarda bizi geliştirecek ve aynı zamanda da yine kişisel gelişimimizi büyütmede yardımcı olacaktır. Çünkü Jüpiter burada zaten ikizlerin Merkür yönetiminde hani olması bize bu hani etki içerisinde yeni bilgiler öğrenmemizi sağlayacak. Mesela hani örneğin bugüne kadar öğrenmek istediğiniz bir şey vardır. Bir hani eğitim almak istiyorsunuzdur veya işte bir sertifika programına yazılmak istiyorsunuzdur veya farklı bir bölüme başlamak istiyorsunuzdur, doktora yapmak istiyorsunuzdur ya da master yapmak istiyorsunuzdur. Bu alanlarda sizi mesela destekleyebilir. Aynı zamanda da bugüne kadar öğrendiğiniz birçok şeyi de başka insanlara aktarmada size yardımcı olacaktır. Yani bir nevi sizi öğretmen misyonuna da büründürebilir ve siz de bu bildiklerinizi insanlara veya çevrenizdeki kişilere
aktarabilirsiniz. Hani onlara yeni bilgiler öğretebilirsiniz. Tabii burada hani olumsuz bir takım şeyler de var. Çünkü ikizlerin biraz böyle hani alaycı tarafı vardır ya da şakacı tarafı vardır. Hani ikizlerin bu çocuksu tarafı ortaya çıktığı zaman ilişkilerinizde olumsuzlukları da getirebilir mesela. Veya bu denli hani alaycı ve şakacı tavırları da büyütebilir. Aynı zamanda da mesela hani yine olumsuz etki olarak baktığımızda alacağınız eğitimler veya işte hani öğrenmek istediğiniz veya hani uygulamak istediğiniz o konularla alakalı size ne kadar faydası olacak? Yani sizi biraz daha böyle müsrifliğe de itebilir bu alanda. Yani sizin çok fazla işinize yaramayacak hani alanlara da sizi yönlendirebilir ve hani onlardan da eğitim alabilirsiniz. Ama tabii bu etki içerisinde Jüpiter'in ve Merkür'le beraber ikizler burcunu düşündüğümüzde işte Jüpiter'in daha maneviyatçı işte daha böyle dinsel yine konular, işte daha böyle ruhsal yine konular, işte yine Merkür'ün hani akademik öğrenme isteğini Jüpiter'de desteklemesiyle ve Jüpiter'in de bu bilgiyi hani vermesiyle akademik konularda ilerlemek, işte hukuksal olabilir ya da bilimsel alanlarda bir takım yine çalışmalar yapmak ya da bunlarla ilgili eğitimler yapmak alanında bizleri destekleyebilir arkadaşlar. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Jüpiter kişisel haritalarımızda hangi evdeyse bir yıl boyunca o konuları daha fazla ön plana çıkartacaktır arkadaşlar. Yani sizin eğer ki ikinci evinizdeyse işte hani ikinci evin yine konularını ön plana çıkartacaktır. Ya da sekizinci evdeyse yine sekizinci evdeki o konuları ön plana çıkartacaktır. Ama tabii ki hani haritanızda bir bütün olarak bu transit yine çalışacağı için herkes de farklı farklı etkiler verecektir arkadaşlar. Ben şimdi Jüpiter'in burç burç değil de ev ev yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evlerde yani 12 ev boyunca ev ev olarak bu ikizler burcundaki bu seyrinde nasıl etkileri ortaya çıkartabilir ve bize nasıl etkiler verebilir şeklinde size bir takım burada bilgiler vereceğim. Yani hakimseniz eğer haritanıza size bu konuda hani evler yardımcı olacaktır. Hangi hani alanlarda sizi etkileyeceğini bu transitin çok daha net olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız hemen birinci evle başlayalım. Şimdi özellikle birinci evde Jüpiter ilerlediğinde bu transiti alan kişiler zaten söylediğim gibi bir kere sağlık açısından etkileyebilir. Çünkü sonuçta bizim için birinci ev yine fiziksel yapımızın hani ön planda olduğu bir nokta. Ve aynı zamanda da arkadaşlar kilo almamızı destekleyebilir. O yüzden biraz bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Burada yine kişinin işiyle ilgili olarak terfi hani alması veya maaş artışı beklentisi varsa bu alanda da ona bir büyüme getirebilir. Burada birinci ev geçişinde arkadaşlar kişisel gelişim ve her türlü bu alanda kişiyi kendisini geliştirmek için uygun bir zaman olacak bu bir yıl boyunca. Çünkü kişi burada öğrenmek isteyecektir. Bu alanını bir kere büyütmek isteyecektir ya da uzun zamandır işte düşündüğü ve başlamak istediği bir eğitim varsa buna da mesela başlayabilir. Bu alan için uygun bir zaman olacaktır. Arkadaşlık ilişkileri bir kere gelişecek arkadaşlar. Ve yine yeni arkadaşlarla tanışma ve yine bu alanların yine büyümesi ve gelişmesi olabilir. Genel olarak bu bir yıl boyunca e, burada birinci evde seyri burada kişiye şans getirecektir arkadaşlar. Şanslı bir dönemin onun hayatında başlamasını sağlayacaktır bu konuyla ilgili olarak ve karşısına yine güzel fırsatlar çıkartacaktır. Ona başarı için birçok alanını mesela destekleyecektir burada kişinin. Bazı alanlarda aşırı iyimser olabilir. Olumsuz etkilerde ise mesela arkadaşlar dünyevi zevklere ve eğlencelere buradaki kişi kendini mesela çok fazla kaptırabilir ve müsrif olabilir. Lüks harcamalar mesela yapabilir yine kendiyle alakalı. Ve aynı zamanda da burada yine kendine aşırı güvenme gibi etkiler verebilir ve bu durumda da yanılgılara düşürebilir. O yüzden bu birinci ev seyrinde bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. İkinci ev seyrine baktığımız zaman burada bolluk ve bereket bir kere teması insanların hayatlarına nüksedecektir. Yani böyle bir etki verebilir. Ve bu tarz yine kazanımlar nerede olursa olsun bu transit boyunca onları çekme eğilimi verecektir. Yani hani
onlara gelecektir bu güzel etkiler. Tabii burada kendisini tatminkar ve iyi hissetmesi çok önemli olacaktır. Ve aynı zamanda da hak ettiğini almayı bekleyecektir bu bir yıl boyunca. Eğer ki işsiz ve çalışmayan bir insansa bu transiti yaşayan hani ikinci evde iş bulma isteği hani öne çıkacaktır ve bununla ilgili bir takım yine fırsatlar yaşayabilir. İşte istediğini yine kazanma ve elde etme konusunda ona bir takım yine fırsatları karşısına çıkartabilir arkadaşlar. Mesela bu alanda yine gelirini iyileştirmek ve yeni girişimler de bulunabilmesini sağlayabilir. Veya hani elde bulunan bir takım yine kaynakları değerlendirmede ve yine büyütmede etkili olacaktır arkadaşlar. Olumsuz olarak baktığımız zaman mesela hani aşırı risk almayı burada verebilir. Hani abartılı şekilde yine yaklaşılmayı burada verebilir ve bu yüzden de yine girişimlerde çok fazla dikkat etmek yine gerekmektedir arkadaşlar. Burada çünkü gerçekçi yaklaşımlarda olmalı ve ne istediğini burada kişi bilmelidir. Üçüncü ev seyrine baktığımız zamansa burada kişiyi şu şekilde etkileyecektir. İletişim alanında bir kere güzel fırsatlar ve şansları onunla birlikte sağlayacaktır. Yani hani ona getirecektir bunları. Zihinsel olarak ona bir parlaklık verecektir. Böyle bir hani etki sağlayacaktır. Aynı zamanda araştırmalar, eğitim programları gibi alanlarda avantajlı bir etki sağlar. Burada kişi kendini ifade ederken özellikle yazma konusunda ekstra bir avantaj verebilir arkadaşlar. Örneğin bir makale ya da işte bir kitap gibi bir şey yazmak istiyorsa kişi bu alanda mesela başarı sağlayabilir bu transitte ve ona faydası olabilir. Ayrıca hani burada kişi hareketli olacaktır iletişimsel olarak. Mesela yine kısa seyahatleri burada verebilir yine kişiye. Bu sayede de önemli gelişimler ve fırsatlar yakalayabilir. Yine hayat görüşlerini etkileyebilir ve hayal gücünü burada kullanarak daha net mesela planlar yapabilir burada kişi. Yine yakın çevresiyle olan ilişkilerinde gayet yine keyifli vakitlerde geçirebilir. Hatta dargın olunan eş ve dost varsa bunlarla ilgili de yine barışma hani açısından güzel adımların atılması anlamında etkiler verebilir ve güzel yine fırsatları da burada verecektir. Ama tabii hani olumsuz etkilendiği zaman burada mesela dargınlarla daha da bir kötüleşme, işte onlarla ilgili daha da böyle sıkıntılı hani etkileri ortaya çıkartarak belki tamamen iplerin sonsuza kadar kopması gibi etkileri de verebilir. Ama bu haritanın söylediğim gibi tamamıyla etkileriyle bağlantılı olacaktır arkadaşlar. Ve burada dördüncü eve baktığımız zaman aile. Yani aile ve ev yaşamımız ön planda olacak veya kişiyi bu şekilde etkileyecektir. Ve burada hani aileyle güzel vakitler geçirme eğilimi sağlayabilir. Özellikle gayrimenkul ya da toprak alanında burada değişimi ve büyüme etkisini verebilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz veya yeni bir ev alma ve bunun sahibi olma gibi bir düşünceniz varsa bu konuda size avantajlar sağlayabilir. Ya da yeni bir ev alarak farklı bir şehre de taşınabilirsiniz. Yeni bir hayata da başlayabilirsiniz ailenizle birlikte. Ailenizin burada yeni güvenliğinde önem kazanacaktır. Burada hani ailenizin bir kere güvenliği hani önem kazanacaktır ve bunun uzun vadeli olmasını isteyeceksinizdir. Aidiyet bir kere duygusu burada gelişecek ve bu sayede de ailenizi güvende hissettireceksinizdir. Anne ile burada mesela yakınlaşma olabilir. Onunla bir takım yine konularda fikir alışverişleri yapılabilir. Ancak olumsuz etkide bu alanda olumsuz şekilde etkiler de ortaya çıkartabilir. Yani mesela ilişkiniz biraz daha zorlu olabilir ya da hani bir konu hakkında eğer ki hani anlaşamıyorsanız bu alanlarda sizi biraz daha zorlu şekilde etkileyecektir arkadaşlar. Ve beşinci eve baktığımız zaman burada hayal gücü ve yaratıcılık ön planda olacak. Jüpiter bu alanda bizi bu şekilde bir kere destekleyecek. Daha böyle sanatsal aktivitelerde avantajlar sağlayacaktır bize. Bir yıl boyunca burada kişiye güzel bir kere kazanımlar getirecektir. Özellikle bu sanatsal konularda ya da hani hobilerle alakalı da olabilir. Aşk hayatımızla da hani alakalı olabilir. Ve aynı zamanda yine sosyal çevrede güzel yine paylaşımlar mesela sağlayabiliriz ya da yapabiliriz. Veya buradan arkadaşlarımızla o sosyal ortamlarda güzel vakitler geçirebiliriz. Dediğim gibi aşk hayatını da yine destekleyecektir.
daha romantik olacağız, daha romantik ortamlar isteyeceğiz ya da bizim karşımıza bu denli güzel, hani, etkili fırsatlar da çıkabilir arkadaşlar. Çocuk sahibi olma konusunda da bu transit olumlu etki vermektedir. Eğer ki bu yıl içerisinde çocuk sahibi olmasını istiyorsanız ve sizin de Jüpiter 5. evinizde seyrediyorsa bence çok doğru bir zaman olabilir. Olumsuz etkilerine baktığımız zaman etkinliklerde aşırılık verebilir. İşte gidilen ortamlarda mesela taşkınlıklarla karşılaşma ya da taşkın olma gibi bir takım eğilimler verebilir. Aynı zamanda burada bağımlılıklarımız artabilir. Yani mesela örnek veriyorum, hani alkol mesela tüketiyorsak bunda bir artış olabilir. Böyle bir etki de verebilir. Onun için bu alanda da dikkat etmenizi öneriyorum ve kontrollü yine hani bu konulara yaklaşmanız sizin için daha iyi olacaktır. 6. ev seyrine baktığımız zaman ise 6. evde bir kere çalışma ortamımız etkilenecek ve tabii ki burada yine sağlığımız ön plana çıkıyor bu Jüpiter transitinde. İşimiz bir kere iş ortamımızda ya da kişisel olarak yine kendimizde iyileştirmemiz yine gereken bir takım şeyler varsa bunlarla ilgili uygulamada bize mesela başarı sağlayabilir. Daha olumlu etkiler mesela bize verebilir ya da bu alanlarımızı büyütebiliriz. İşimizde daha verimli olabiliriz ya da bu alanlarda uzmanlaşabiliriz. Bize böyle bir etki de verebilir. Önümüzdeki yine projelerde ya da verilen işlerde bir kere başarılı olma ve zamanında bitirme gibi etkileri de bize gösterebilir. Sağlık alanında ise sağlık sorunlarında iyileşme ya da bizim bu alanlarda bedenimizi güçlendirme gibi etkileri de bize sağlayabilir arkadaşlar. Bu alanda da yine kilo riski vardır. Hani bu alanda da seyrettiği zaman yine kilo alma gibi bir takım etkiler verebilir. Ama tabii tam tersi olarak burada zayıflamak istiyorsak da mesela hani 6. evine seyrinde Jüpiter dikkat ettiğimiz ve düzenli beslendiğimizde bizi tam tersine burada zayıflatma eğiliminde de ne de gösterebilir arkadaşlar. Ayrıca burada kötü alışkanlıklardan hani uzaklaşma ya da bırakma gibi bir eğilimimiz varsa bu alanlarda da bizi olumlu şekilde destekleyebilir. Olumsuz etkilerde ise özellikle dediğim gibi hastalık alanlarında burada büyütme etkisi verebilir. Hani iyileşmenin burada tam tersine daha da böyle üstesinden gelinebilmesi zor olan hani etkileri de yine bizim karşımıza 6. ev seyrinde gösterebilir arkadaşlar. Burada 7. ev seyrine baktığımız zaman ortaklık ve hani ortaklıkla ilgili ilişkiler ve tabii ki hani evlilik hayatımızın daha hani ön planda çıktığı etkileri daha fazla verecektir. Veya bu alanlarda bize fırsatlar ve yine gelişme hani anlamında yine güzel hani etkileri karşımıza çıkartacaktır. Evlilik için uygun bir transittir. Yani Jüpiter'in 7. evde ilerlemesi bekar insanlar adına ya da hani evlenmek isteyenler ya da hani evlilikle ilgili karar alanlar hani adına olumlu etkiler verebilir arkadaşlar. Burada yine kişinin başarıları bu transitte daha fazla ortaya çıkarak insanların fark edilmesini sağlayabilir. Mesela yine burada farklı kültürlerden bir kere kişilerle tanışabiliriz ya da burada farklı kültürdeki insanlarla işler yapabiliriz, hani ortaklıklara geçebiliriz ya da farklı kültürden insanlarla evlilik de yapabiliriz. Böyle bir etki de verebiliyor. Eşle birlikte daha güzel, daha olumlu, daha böyle hani iyimser hani etkiler vererek daha güzel vakitler geçirmemizi sağlayabilir bu transit. Olumsuz etkilerde ise evliliklerde ya da ortaklıklarda sonlanmalar veya herhangi bir projeler, sıkıntılar varsa bunların hani tamamen sonsuza kadar bitmesi ve hani yine burada kopması gibi etkiler verebilir. Ayrıca yine hukuksal bir takım yine sorunları da karşımıza çıkartabilir. Bu denli yine hukuksal bir takım problemler de bu seyirde yaşayabiliriz arkadaşlar. Jüpiter'in 8. evdeki transitine baktığımız zaman burada kişiye arzularıyla özgürleştiği ruhsal bir alanı aslında ortaya çıkartacaktır. Burada mutluluğu dünyevi yaşadığı şeylere bağlı olmadan
o şekilde bir yıl boyunca bir kere geçirme eğilimi verebilir. Acıya mesela burada insan daha dayanıklı hani olacaktır. Bir kere incinmekten de bu alanda mesela korkmayabilir. Kişi burada değerlerini bir kere paylaşmayı seçecektir ve bu alanda da zaten hem büyüyecek hem de genişleyecektir arkadaşlar. Ölüm, miras, alacak verecek ve borçlar yine hani alanlarında hani bu konular ön plana çıkacaktır. Uzun zamandır burada beklediğiniz bir alacağınız varsa bunu alabilirsiniz ya da burada başkalarının imkanlarını kendinize fayda şeklinde burada yine kullanma eğilimi verebilir. Ayrıca burada kendiniz yine dışında eşiniz ya da hani ortaklarınız adına da güzel hani etkiler yine vererek bu alanlarda da yine hani onların etkilenmesi söz konusudur. Burada okültizm ve ruhsal yine konular önem sizin için kazanabilir ve bu alanlarda hani araştırmalar bir kere yapabilirsiniz ya da bu alanlarla ilgili bir takım yine girişimleriniz olabilir. Çünkü bu seyirde bir kere sezgileriniz çok ön plana çıkacak ve güçlenecektir arkadaşlar. Ölümü burada doğal olarak bir kere karşılama ve reenkarnasyon alanlarına da çekilme gibi ve bu alanlarla da yine hani araştırma ve bilgi sahibi olma gibi etkiler 8. evdeki bu Jüpiter'in seyrinde ortaya çıkabilir. Olumsuz etkilere baktığımız zaman ise burada borçlarınızla daha da büyüme, hani onlarla uğraşma, hani varsa bir ödemeleriniz hani onları ödeyememe ya da uzun zamandır beklediğiniz hani bir alacağınız varsa bu anlamda da hani daha da böyle hani olumsuz çıkmaza götürebilecek bir takım sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Yani iflaslar ve yine burada kayıplar da verebilir arkadaşlar ve burada mesela bir başkalarına bağlıysanız onlardan bir takım yine faydalar burada görebiliyorsanız hani olumsuz yine etkilendiğinde bu faydaların da hani ortadan kalkması ya da sonlanması gibi etkileri de verebilir arkadaşlar. Ve 9. ev seyrine baktığımız zaman bu transitte de bir kere yıl boyunca uzak ülkelerle iletişim içerisinde olma ya da onları yani oralara ziyaret etmeler ya da oralarda hani eğitimler almalar ya da iş amaçlı olarak hani oralara seyahat etmeler ya da bir iş teklifinin gelip yurt dışına giderek hani orada yine çalışma gibi etkiler size verebilir. Ya da uzakta olan akrabalarınızla bir takım iletişime geçerek yine hani onlarla bir ziyaret amaçlı bir iletişime, etkileşime girebilirsiniz arkadaşlar. Burada yeni fikirler edinebilirsiniz. Mesela yine dinler hakkında bir takım hani araştırmalar yine burada yapabilirsiniz. Burada maneviyatınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Varoluş amacınızı ve burada yaşamın gerçeklerini bulmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca burada 3. evin hani etkisinde gibi bir kitap yazmak istiyorsanız yine bununla ilgili bir başlangıç ya da bir hani adım da burada gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Uluslararası yine konular ön plana çıkacak. Mesela yine dış ticaretle alakalı size güzel fırsatlar sunabilir ve bu alanlarınızı genişletmek isteyebilir. Yine burada akademik bir takım yine başlangıçlar yapabilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz. Burada bilginizi paylaşabilirsiniz. Olumsuz etkilerinde ise burada baktığımız zaman bu etkilerin tamamen tam tersi hani alanlar burada yaparak bu alanlarda yine zorlanmalar, işte burada kendinizi bir kere yanlış ifade etmeler, hani anlaşmalarda sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkartabilir ve bazı konularda hani abartılı yine yaklaşımlar burada verebilir. Eğitimle ilgili burada doğru hani eğitim hani almama ya da eğitimde yine hani ilerleyememe gibi etkiler verebilir ve yine bu alanlarda da gereksiz harcamaları burada gösterebilir bu transit seyrinde arkadaşlar. 10. evde ise Jüpiter 10. evde transit ederken arkadaşlar kariyerin ön plana bir kere çıkacağı bir transit olacaktır. Yaptığı işlerle bir kere burada kişi öne çıkabilir ve ünlenebilir ya da tanınabilir arkadaşlar. İşinde terfi alabilir ya da ödüllendirilebilir. Devlet alanında özellikle bir takım işle uğraşıyorsa insanlar ya da çalışıyorlarsa bu kişiler için önemli ve güzel etkiler ortaya çıkartabilir. İş becerileri, organize etme ve işleri burada yine yönetme konusunda bir kere başarı sağlayabilir ve bu alanda yine yeteneklerini daha etkin şekilde kullanabilir burada kişiler ve bu sayede de kişiye statü bir kere kazanma ve bu alanı da yine genişletme etkisi verebilir. Bir kere kariyer için yepyeni gelişmeleri burada ortaya çıkartacaktır.
yükselmek gibi ya da yeni bir şeylere adım atmak gibi elverişli bir zaman olabilir. Bu ev etkisinde otorite figürleriyle olumlu etkiler ve iletişimler alabilir. Özellikle baba ile ilgili ilişkilerde çok güzel yine etkiler sağlanabilir. Yabancı kişiler ile yine burada güzel gelişmeler ve hani yine anlaşmalar olabilir. Olumsuz etkilerde ise bu söylediğim tüm hani olumlu etkilerin tamamen tam tersi gibi. Yani işinde istediği o terfiye ulaşamamak, işte ya da daha kötü bir pozisyona düşürülmek gibi ya da işte hani anlaşmalarında hani istediğini elde edememek ya da hani o anlaşmalarda sıkıntı ve sorunlar yine hani bulması. Yani o anlaşmaların yine yerine getirilmemesi ya da hani o anlaşmaların bozulması gibi etkiler verebilir arkadaşlar. 11. evde ise burada kişiye hedeflerinin bir kere ön plan çıkmasını sağlayacaktır ve bu hedeflerde ideallerine bağlı kaldıysa eğer onu buradaki bu Jüpiter seyri ödüllendirecektir. Ve hani onun yine karşısına burada başarıları hani ortaya çıkartacaktır ve bu başarılar sayesinde hani kendisini toplum önünde kutlanabilir bir etki yaratacaktır. Burada güzel fırsatlar bir kere yakalanılabilir. Burada parasal hedeflerde bir kere büyüme verebilir. Yani insanı zenginleştirici bir etkisi vardır. Ayrıca önemli şans ve fırsatları karşısına çıkartabilir. Neyin burada güzel, olumlu olacağını ya da olmayacağını veya onu neyin burada mutlu edip mutlu etmeyeceğini burada kişi bu bir yıl boyunca zaten bilir ve bu şekilde hareket eder. Hani öyle bir etki verir kendisine. Güzel bir sosyal hayatı olabilir. Burada arkadaşlarla bağlar bir kere güçlenebilir. İlişkiler hiç olmadığı kadar çok iyi olabilir. Hayatımıza bir kere yeni insanlar katılabilir ve bu sayede de bizim yine sosyal çevremiz genişleyebilir arkadaşlar. Daha fazla davet ve organizasyona katılabiliriz veya bunlar için yine teklifler alabiliriz. Bu sayede de zaten yeni insanlar hayatlarımıza girmiş olacaktır. Olumlu etkisinde ise burada bir kere gerçeklerden kaçma ve o gerçekleri görememe gibi hani etkiler verebilir ve yine abartılı yaklaşımları ortaya çıkartabilir. Bu da yine kişinin kibirli davranışlarını ortaya çıkmasına destek olacaktır. Ve karşımıza çıkan bir takım yine fırsatları burada görememe ve onları değerlendirememe, kaçırma gibi etkiler verebilir arkadaşlar. Jüpiter'in 12. ev seyrine baktığımız zaman ise burada bu transitte bir kere yüksek bir bilinç aslında sağlayacaktır ve burada yine ruhsal olarak bütünleşme için kaygılardan uzak durmak isteyecektir burada kişi. Duygusal ve zihinsel burada sınırları çözmeye yine başlayacak. Hani etkiler de verebilir. Bir kere korkulardan ve bağımlılıklardan daha az etkilenecektir burada kişi. Tabii ki 12. ev burada konuları gizli düşmanlıklar, hastalıklar, hastaneler, hani endişeler yine konusunda olumlu ya da olumsuz etkileri verebilir burada kişiye. Ya da burada keşfedilmeyen gizli yine yetenekler varsa bunları kişi kendi içerisinde keşfedebilir ve hani ortaya çıkartmaya çalışabilir. İçe çekilerek burada bir şekilde kendini de yine geliştirebilir. İç burada bilgeliğinden istifade ederek yaratıcı yönlerini fark edecek ve yine bunlara yönelik arkadaşlar hayatını hızlandıracağı bir dönem olabilir bu transit etkisinde. Jüpiter burada sağlık alanında şifayı da getirebilir burada kişiye. Ve burada yine başkaları adına bir şeyler yapmak, hani onlara yardım etmek, onlara yardımcı olmak yine konusunda da hani olumlu etkiler verecektir ve bu transitte yine gizli düşmanlara karşı dikkat etmek yine gerekir arkadaşlar. Ruhsal alanda arınmak isteyebiliriz ve ruhsal yine konulara eğilimlerimiz artabilir. Buralarda meditasyon yapmak, yine ruhsal bakış alanımızı bu alanda yine genişletmek ve büyütmek isteyebiliriz. Okültizm konuları yine ruhsal alandaki yine bu konularla ilgili derinleşmek ve hani onlarla birlikte deneyimsel olarak bir takım şeyler de yaşamamız mümkündür bu transit seyrinde. Olumsuz etkilerde ise burada gizli düşmanlar ön planda olacaktır ve bu alanda biz o gizli düşmanlardan zarar görebiliriz. Aynı zamanda arkamızdan dönen, işte yine hani arkamızdan çevrilen o gizli kapaklı hani oyunları fark edebiliriz. Spekülasyon hani etkili bir takım
hani olaylara çekilebiliriz ya da bir takım o şekilde olaylar da yaşayabiliriz bu 12. ev transit etkisinde arkadaşlar. Evet, Jüpiter'in İkizler Burcu'nda ev nasıl bize etkiler verebileceği konusunda size bir takım genel bilgiler vermek istedim. Umuyorum ki bu video size yardımcı olmuştur ya da hani olacaktır. Bir yıl boyunca size nasıl hani etkiler vereceğini ve hangi konularla karşılaşacağınız yine konusunda size bir takım destek şeklinde hani bir video olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım da keyif almışsınızdır. Ve beni izlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok teşekkür ederim hepinize ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Esenlikle kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.